Herkese merhaba, Noka İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bu fonda görmüş olduğunuz çok tatlı, şahane kırlent kılıfını çalışacağız birlikte. Çok cici bir proje. Umarım sizler de beğenirsiniz. O zaman geçelim detaylarına. Kırlent kılıfını 40'a 40 boyutlarında hazırladım. Sizler elinizdeki kırlentin boyutuna göre bunu değiştirebilirsiniz. Zaten modeli bildikten sonra ölçüler çok rahatlıkla değişebilir. Çok pufuduk, şahane bir model oldu. Üzerinde gördüğünüz gibi bonbon örgü modelini uyguladım. Buna farklı isimler de veriliyor. Nohut da deniyor, bonbon da deniyor. Yani ismi çok önemli değil. Önemli olan yapılışı ve örgü üzerindeki, model üzerindeki duruşu gerçekten şahane. Önce böyle kabarık bir model uygulamışken arkada sade bir modeli tercih ettim ve bu şekilde trabzanlarla geçtik. Şöyle bakın, kullanışlık açısından bu şekilde düğme detaylarımız var. Hem şık ve zarif duruyor hem de kullanışlık açısından çok uygun. Kırlent kılıfımızın bu kadar pufuduk ve güzel olmasında tabii ki kullandığım ipin önemi çok büyük. Nako Doğa Dostu Klasik kullandım. Sadece 2,5 yumakla bu güzel kırlent kılıfını elde etmiş olduk. Yumuşacık, şahane bir ip. Şöyle özelliklerine baktığımızda da 195 metrelik çok tok güzel bir ip ve bu kadar aslında tok ve kalın olmasına rağmen de dokusu çok yumuşak. Kullandığım tığ 4 numara. Renk kodunu ve diğer detaylarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. O zaman geçelim kırlent kılıfımızın tarifine. Evet, zamandan tasarruf kazanmak açısından ben kırlentimi hazırladım. Finalini, bitişini birlikte yapacağız. O kısımlarını göstereceğim detaylı olarak. Bir de modeli tabii ki küçük bir örnek üzerine nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bakın, şöyle 40'a 40 boyutlarında hazırladım kırlentimi. Bu kırlentin ön yüzü. Bakın, ön yüzde sadece ne görüyoruz? Bonbon örgü modeli görüyoruz. Ön yüzü bonbon örgü modeliyle hazırladım. Tam 40 santim olduktan sonra da bakın, şöyle arkadan göstereyim. Hiçbir ip koparmadan, ayrı iki parça yapmadan önü ve arkayı birlikte örmek için ne yaptım? Arkaya direkt trabzan modelime devam ettim ve arkayı sadece trabzan örerek bitirdim. Bakın, ip koparmak yok. Sonradan tekrar bu kısmı dikme derdi yok. Tamamen ne yapmış olduk? Düz bir şekilde arkayı önü birlikte örmüş olduk. Sadece bu yan detayları dikeceğiz. Bir de şu kısma tabii ki düğme detaylarımız olacak. Onların hepsini sizle paylaşacağım. Ama öncelikle şu bonbon örgü modelini nasıl kurdum, nasıl devam ettik ve daha sonra trabzana geçişi, yani şu kısmı nasıl yaptım, onları hemen göstermek istiyorum. Model kurulumuna başlayacağım. İpim yumuşacık bir ip. Çok güzel ve şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde bu bonbon çok sertleşen bir model. Yani ördüğümüz zaman böyle top top aynı battığımız için sürekli aynı noktaya çok sertleşen ve böyle çeken bir model. Ama ona rağmen çok yumuşak oldu ip, kullandığım ipten dolayı. Bu benim için çok önemli. Kullanışlık açısından harika oldu modelimiz. Hemen zincir çekerek başlıyorum. Tığım 4 numara. Elimi orta ayarda tutacağım. Ne çok gevşek ne çok sıkı. Çok sıkı tutarsanız örgünüz sertleşir. Çok gevşek tutarsanız da örgünüzde bozulmalar olur ve hoş görünmez. Şimdi toplamda 20 tane zincir çekiyorum. Küçük bir örnek üzerinde göstereceğim sizlere. O yüzden 20 tane zincir benim için yeterli olacak. Çift sayılarda zincir çekiyoruz. Burada toplamda ben 60 tane zincir çekmiştim. Burada 20 tane zincir üzerinde göstereceğim. Mantık aynı, sayı, rakam önemli değil. Evet, aynı ayarda 20 tane zincirimi çektim. Şimdi üst sıraya çıkmak için bir tane daha zincir çekiyorum ve bakın ikinci zincirime batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir atlayıp ikincisine sık iğne yapıyorum. Şu an modelimizin birinci aşamasındayız. Zaten toplamda 2 sıradan oluşuyor. Şimdi 3 tane tekrar yine zincirimi çekiyorum. Bir tane zincir atlayıp bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Birinci sıramız bundan ibaret. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir zincir atlayıp bir sonrakine sık iğne yapıyoruz. Sıranın başında ve sonunda da birer tane ne yapacağız? Sık iğne yapacağız. Direkt sık iğne ile başladık. Sık iğne ile bitireceğiz. 3 zincir çekiyorum. Bakın, sıradaki zinciri atlıyorum. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde kutucuklar
yapmaya devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet, kutucuklarımı yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda bitiş iğne ne yapıyorum? Direkt sıradaki zincire batıp sık iğne yapıp sabitliyorum. Birinci sıramızı bitirmiş olduk. Modelimiz zaten 2 sıradan oluşuyor. Şimdi örgümü çeviriyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi sıradaki direkt ilk sıradaki kutucuğuma giriyorum. Ve bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde 4 tane zincirle döndüm ve sıradaki kutucuğa sık iğne ile sabitledim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Sıradaki kutucuğumda bakın 3 tane zincirle geçmiştik değil mi? Ortadaki zincire batıyorum. Bakın buraya fıstıklar yapıyorum. 2 seferde çıktım, bekliyorum. Başına doluyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İkisini alıyorum. Tekrar bekletiyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkisini alıyorum, bekletiyorum. Bu şekilde bakın 3 tane oldu. Toplamda 5 tane yapıyorum. Başına doluyorum, batıyorum. İkisini birlikte alıyorum ve son kez dolayıp ikisini birlikte alıyorum. Şimdi kalan 2, 4, 6 tane ilmeğimi hep birlikte biraz sıkı bir şekilde toplayıp sabitliyorum. Ve ilk fıstığımı yapmış oluyorum. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakın bir sonraki kutucuğa batıyorum ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. İlk kutucuğumuzu bu şekilde yapmış olduk. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bir sonraki bakın kutucuğa giriyorum. Ve yine şu ortadaki zincire batıp buraya fıstığımı yapıyorum. İkinci fıstığım. Üçüncü fıstığım. Dördüncü fıstığım ve 5. fıstığım. Hepsini yaptıktan sonra da tamamını birlikte toplayıp sabitliyorum. Daha sonra 2 zincirle ne yapıyorum? Bir sonraki kutucuğa girip sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar fıstıklarımı yapmaya devam ediyorum. Evet bakın son fıstığımı yaptım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki noktaya yine sabitliyorum. Daha sonra yine 2 zincirimi çekiyorum. Başına doluyorum. En sonda bakın bir tane sık iğnemiz vardı. O sık iğneye batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde de sıramı bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi tekrar örgümü çeviriyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Yine bu noktaya bakın. Bulunduğum noktaya direkt bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ilk sıraya tekrar yeniden dönüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu sefer bakın şunu atlayıp bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Bu sefer de bu üçlü kutucuklarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın buraya sık iğne yapıyorum. Modelimizin arkası bundan sonra bundan ibaret. Bu kısımlara 3 zincirle kutucuklar yapmak. Ön sırada da bu yaptığımız kutucuklara ne yapıyoruz? Bonbonlarımızı dolduruyoruz. 3 zincir çekiyorum. Bakın direkt sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Geldim sıranın sonuna. 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine bakın bu noktaya batıyorum. Daha sonra şöyle köşeye tekrar batıyorum. Ve bir tane sık iğne ile sabitliyorum ve bitişi yapmış oluyorum. Yani bu 3 zincirli kısımlarda başlangıç ve bitişi ne yapıyoruz? Sık iğne ile sabitliyoruz. Buna dikkat edelim. Şimdi örgümü çeviriyorum. Fıstıklarımın yönünü değiştireceğim.
Bakın, normalde ne yapmışım? Bu kısımlara fıstık yapmışım. Şimdi de bu kısımları atlayıp, yani bu fıstıkların üstündeki bu noktaları atlayıp nereye yapacağım fıstıklarımı? Bu ortaya yapacağım. Bu ortaya yapacağım bu sırada, diğer sırada tekrar bu kısma yapacağım. Yani şöyle çapraz olmasını bu şekilde sağlıyoruz. Bu sırada fıstıklarımızın yönü değişecek. Yine 4 tane zincirimi çekiyorum. Başına doluyorum. Bu sefer de fıstıkların yönünü değiştirip çapraz yapacağım için direkt bu noktaya fıstığımı yapıyorum. İki tane zincirimi çekiyorum ve yine sabitliyorum. Bakın ne yapmış olduk? Fıstıklarımızı kaydırmış olduk. Yine 2 zincir çekiyorum. Bakın bu noktaya tekrar fıstığımı yapıyorum. Yine 2 zincirle sabitliyorum. Evet, şöyle baktığımız zaman ne yapmış olduk? Fıstıklarımızın yerlerini değiştirmiş olduk. Yani bir üst sırada da bu kısma fıstık değil, şu arada kalan kısma fıstık yapacağız. Bu şekilde bakın, şu örnek üzerinden göstereyim. Bakın devam ediyor. Bir üst sırada bakın bu ortadaki kısma denk getireceğiz fıstıklarımızı ve bu şekilde de verev bir şekilde modelimiz ne olacak? Devam edecek. Modelimiz çok basit. Sadece fıstıkların yönlerini değiştirerek, yerlerini değiştirerek yapacağız. Bu sefer de bakın yine araya yapıyorum. Ve sabitliyorum. Bakın. Şimdi sıramı tamamlayayım. Arka sırada üçlü zincirlerle yine döneceğim. Şimdi ön sırada tekrar fıstıkları nereye yapacağız onu göstermek istiyorum. Bakın geldim sıra sonuna. Sıra sonuna geldim. Bu kısımda bir önceki sırada fıstık yapmamışız. O yüzden bu sırada ne yapacağım? Fıstık yapacağım. Ve yine bakın köşedeki sık iğneye batıp ikili trabzanla yukarı çıkıyorum. İkinci sıramı bitirdim. Hemen bir arka sıraya geçiyorum. Bir zincirle yukarı çıkıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine diğer sıram için üçlü kutucuklarımı hazırlıyorum. Evet bakın geldim yine önde bir üst sıraya. 4 zincirle yine yukarı çıkıyorum. Şimdi bakın bir önceki sırada nereye yapmışım fıstığı? Bu kısma yapmışım. O zaman burada atlayacağız bu kısmı. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın bir önceki sırada bu kısım boş kalmış. O yüzden bu sırada fıstığımı buraya yapıyorum. Başına doluyorum ve bu kısma fıstığımı direkt yerleştiriyorum. Ve sabitliyorum. Bakın bu şekilde çapraz çapraz ne yapacağız? Fıstıklarımızı yerleştireceğiz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın bu kısım zaten direkt kendini gösteriyor fıstık yeri. Direkt fıstığımı bu kısma yapıyorum. Evet, bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Modelimiz bundan ibaret. Bir üst sırada fıstık buraya gelecek. Yani şu kısımlara gelecek. Böyle yer değiştirerek bakın. Burada bir üst sırada burası boş. Burada bir üst sırada burası boş olacak. Bu şekilde modelimiz devam edecek. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar ne yapacağız? Modelimizi devam ettirip öreceğiz. Daha sonra da şu trabzanlı kısma geçeceğiz. Şimdi ben bu sıramı tamamlayayım. Bir üst sırada trabzanlı kısma nasıl geçtim onu göstereceğim. Evet, istediğimiz uzunluğa gelip bittiği zaman bonbon kısmı
Bu trabzanlı kısma nasıl geçiyoruz onu göstereceğim. Direkt bu bonbonun sırasının sonuna geldik diyelim. Örgünün arka yüzünü çeviriyorum ve bu kısmı bir sıra sık iğne geçiyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum ve bakın sık iğne geçmeye başlıyorum. Her boşluğa bakın 2 tane sık iğne batıyorum. Şu ortaya geldim ya, şu noktaya da yine bir tane sık iğne batıyorum. Bu şekilde örgümü devam ettiriyorum. Bakın. Her boşluğa 2 tane, şu birleşim noktasına bir tane sık iğne batarak tamamen sık iğnelerle geçiyorum. Bitişimi yine köşeye batarak yapıyorum. Ve bakın arka sırayı ne yapmış olduk? Tamamen sık iğnelerle geçmiş olduk. Şimdi geldik örgünün ön yüzüne. Direkt trabzanlarla devam edeceğiz. 2 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Ve bakın her boşluğa birer tane, her sık iğneye birer tane batarak trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bu bakın 2 zincirle yukarı çıktığımız kısım ilk trabzanımız sayılıyor. O yüzden bu kısmı atlıyoruz. Bundan sonraki bütün sıralarda böyle. Bir sonrakini direkt ikili trabzanımı yapıyorum. Başına doluyorum. Bakın bir sonraki sık iğneye batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bundan sonra modelim tamamen trabzanlarla devam ediyor. Bakın. Bu şekilde ikili trabzanlarla sıramı tamamlıyorum. Evet, ilk sıramı tamamladım. Bundan sonra her trabzana bir defa batarak önde ve arkada aynı işlemi yapıyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. İlk sık iğneye atlıyorum. Bir sonrakine direkt trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde örgümün arka yüzünü bitirmiş oluyorum. Yani kırlentimizin arka yüzünde yapılacak işlem bu. Hem önde hem arkada ne yapıyoruz? Bakın sadece trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde örgümü devam ettirip bitiriyorum. Şöyle büyük örnek üzerinden göstereyim. Bakın trabzanlarım istediğim uzunluğa gelinceye kadar devam ediyor. Şöyle katlayalım. Kırlentimizin arka yüzünden bakalım. Ön ve arkayı şöyle birlikte tuttuğumda eşit olduğu zaman da bakın ön bu şekilde, arka bu şekilde, uzunluğu eşit. Kırlentime göre ölçtüm. Tam olarak benim bu örgüm 40 santim uzunluğunda ve eni de 40 santim genişliğinde, tam olarak kırlentime uygun yani. Gelelim kırlentimiz üzerinde bitişi nasıl yapıyoruz? Bakın en son trabzan sıramı geçtim. Yeterli uzunluğa eriştim. Şimdi yine bitiş sıramı nasıl yapacağım? Sık iğnelerle yapacağım. Bir zincirle yukarı çıkıyorum ve her trabzanın bakın tepesine bir defa batarak sık iğnelerle bitişimi yapıyorum. Evet, bakın tamamen sık iğne geçtim. Bitişi bu şekilde yapıyorum. Şöyle biraz uzun bir ip bırakıyorum dikmek için. Şöyle bir zincir çekerek ipimi çıkarıyorum. İğnemi takıyorum. Ve daha sonra da bakın örgümü şöyle ters çeviriyorum. İç kısımdan dikeceğiz. Ve yanlarını direkt dikmeye başlıyorum. Bu yanını böyle dikeceğim. Diğer yanını bu şekilde dikeceğim. Bu kısma düğme yapacağız. Bu kısmı dikmiyoruz. Şöyle bakın. Direkt olarak dikmeye başlıyorum. Böyle karşılıklı denk gidecek şekilde ilmeklerim, bitiş ilmeklerimi, kenar ilmeklerimi dikiyorum.
Evet, ben bir tarafını diktim. Bakın bu şekilde ön tarafını çevirdiğimiz zaman çok güzel bir dikiş elde etmiş olduk. Arka tarafından diktiğimiz için. Şimdi diğer yanında aynı mantıkla dikelim. Yine çevirip iç taraftan dikelim. Daha sonra düğme detayıyla devam edeceğiz. Evet, dikiş işlemlerini tamamladıktan sonra bakın şöyle göstereyim. Her iki yanında güzel bir şekilde diktim. Yukarıda zaten dikişe ihtiyacımız yoktu. Direkt ne yapmıştık? Arkayla devam etmiştik. Şimdi geldik düğme detayına. Bu şekilde bakın örgümle uyumlu, hem renk olarak hem büyüklük olarak, genişlik olarak uyumlu. Bu düğmelerden ayarladım. Şimdi bu düğmeleri ben belli bir kısmını diktim. Bir tanesini birlikte yerleştireceğiz, dikeceğiz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın, yaptığımız örgüden dolayı herhangi bir ilik açmaya ihtiyacımız yok. Bu şekilde gayet büyük düğmelerim olmasına rağmen bakın karşıdaki trabzanların arasına çok rahatlıkla geçebiliyor ve ilik açma ihtiyacı hissetmeden ne yapmış oluyoruz? Düğme detayımızı halletmiş oluyoruz. Bu da örgümüzün ne kadar pratik bir model olduğunun göstergesi. Bakın bu şekilde yerleştirdim ve hiçbir şekilde ilik açmamıza ihtiyaç yok. Şimdi bakın şöyle gösterdiğim zaman ben belli mesafelerde böyle göz kararı ayarladım. Düğmelerime göre 5 tane düğme benim için yeterli. Şu bonbonlu kısma, iç kısma yerleştiriyoruz. Bakın mesela şu kısma dikelim. Şöyle ipimi alıyorum. Düğüm falan atmadan direkt bakın şöyle ipimi çekiyorum. Belli bir mesafede ip bırakıyorum. Daha sonra şöyle düğmemi geçiriyorum. Sağlam olsun diye bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Bakın tekrar battım. Şu ipim burada duruyor. Tekrar geçiriyorum düğmemi. Ve bakın şimdi böyle çekip arkadan düğüm yapıyorum. Ve bu şekilde de düğme dikme işlemini halletmiş oluyorum. Evet bakın. Düğmemizi ne yapmış olduk? Basit bir şekilde dikmiş olduk. Şurayı hemen temizliyorum. Temizledikten sonra da bakın gayet güzel görünüyor. Şöyle direkt karşısına denk gelen yerden ilik açma derdimiz yok, denk getirme derdimiz yok. Bakın direkt trabzanların arasından bu şekilde düğmemi geçiriyorum. Ve artık kırlent kılıfım hazır. Şimdi ne kaldı? Kırlentimize geçirme işlemi kaldı. Hep beraber geçirelim, bir bakalım duruşumuz nasıl olmuş. Evet bakın kılıfıma uygun boyutlarda 40'a 40 boyutunda bir kırlentim var. Şimdi hemen yerleştiriyoruz. Şöyle alıyorum ve yerleştirmeye başlıyorum. Sadece 2,5 yumak Nako Doğa Dostu Klasik kullanarak bu güzel projemizi elde etmiş olduk. Bunun daha önce de söylediğim gibi bu kadar yumuşacık, pofuduk ve güzel durmasında kullandığım ipin önemi çok büyük. Çünkü yumuşacık bir ip, şahane bir dokusu var. Renkleri de gerçekten inanılmaz güzel, canlı renkleri var. Siz dilediğiniz renkleri kullanarak bu güzel kırlent kılıfını elde edebilirsiniz. Evet, böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim için gerçekten çok keyifli, çok tatlı bir projeydi. Umarım sizler de denersiniz, sizler de aynı keyfi elde edersiniz. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.